Plüto Kova'ya girerse arkadaşlar, Plüto Kova'ya girerse toplumsal facialarla, toplumsal yıkımlarla, toplumsal yeniden dönüşüm, yeniden inşa olmakla ilgilidir Plüto Kova. Yıkar ve yeniden inşa eder. Bakın bu yıl arkadaşlar özellikle size biraz önce o tutulmadan bahsediyordum. 20 Nisan 2023'te bir Evet, onu tutulma var. soracaktım hocam. Ve bu tutulma arkadaşlar Plüto Kova burcuna giriyor. Bakın burada 0 derecede Plüto Kova'ya girdiğini görmektesiniz. Yani bu Türkçe meali şu arkadaşlar ve bunun coğrafi iz düşümü özellikle burada bakın Güneş plütonik bir güneş tutulması meydana getiriyor. Ve hibrit bir tutulma ve bakın Güneş burada geliyor Plüto'ya kare yapıyor. Yani 0 derece olan Kova burcuna yeni girmiş olan Plüto'ya tutulma kare yapıyor abi. Ve daha olduğu gibi arkadaşlar e, tetikleniyor ve burada Merkür'ün özellikle Uranüs'ten geri gelmeye başladığını görüyoruz. Bakın S pozisyonda. Tutulma anında geri geliyor ve Güneş'e enerjiyi taşıyor. Biz astrolojide ışık taşıma bakarız. Yani tutulma anında hangi gezegenden ışık almış ve nereye götürmeye çalışıyorsa yeryüzünde de olaylar oradan alınır o tarafa götürülür. Şimdi burada baktığımda Merkür'ün Uranüs'ten enerjiyi aldığını, şok edici enerjiyi aldığını Hı. ve geri geri gelerek Plüto karesine doğru gittiğini ve burada Güneş'e doğru yani tutulmayı gerçekleştiren Güneş gezegenine yani Güneş'e planetine doğru sürüklendiğini enerji planet olarak Uranüs'ten aldığı enerjiyi Merkür taşıyor. Yani nereye taşıyor? Güneş'e taşıyor. Plüto karesinden çıkmış olan Güneş'e. Yani o zaman ben şunu diyebilirim. 20 Nisan'dan sonra 12 Mayıs'a kadar bakın burada arkadaşlar ben çok riskli şeyler görüyorum. Şimdi burada Merkür'ün burada geri geri gittiğini ve şuraya yaz. Şuraya yaz şimdi. Tamam mı? Ve burada 2 Mayıs 2023 hocam, çok 23'e kadar burada çok ciddi çatışmalar, ayaklanmalar dünya çapında olabilir. Türkiye için de özellikle İstanbul bölgesini öngörüyorum. Tekrar İstanbul'dan Kıbrıs'a doğru bunun bir iz düşümü var. Yani o zaman 20 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar bu tetikleniyor. Bu gökyüzü tetikleniyor ve düşürdüğü iz düşüm Uranüs'ten aldığı enerjiyi Plüto'ya doğru götürüyor. Yani bu bana İstanbul üzerinden gelen ve Kıbrıs açıklarında birleşen bir kesişim hattını gösteriyor. Ha, ben felaket tellalı değilim kardeşim. Ben astrolojik verileri söylüyorum. Kıbrıs'tan. Diyorum ki Kıbrıs'ta şu anda bir fay hattı var ve deprem uzmanları diyorlar ki ben demiyorum bakın deprem uzmanları diyorlar ki buradan geçen Hatay'dan geçen fay hattı Kıbrıs açıklarından dönüyor diyorlar. Bu burada kesişim gösteriyor tam o fay hattının üstünde. Yani burada bir deprem daha olabilir. İhtimal dahilinde. Olasılık dahilinde olabilir. Olursa ne olur? Olursa tsunami olur kardeşim. Yani çünkü deniz açıklarında oluyor. Yani deniz açıklarında böyle bir şey olursa, Kıbrıs taraflarında böyle bir şey olursa tabii ne olur? Bu sahiller etkilenebilir. Tabii şu bölge etkilenmez de yani bilmiyorum abi. Ben deprem uzmancı değilim. Yani burada bir deprem olabilir. Astrolojik olarak olabilir. İstanbul hattı üzerinden gelen Kıbrıs'a doğru giden bu olay İstanbul'u da sallayabilir. Zaten ben 2028'e kadar her an bir deprem bekliyorum İstanbul'da. Bakın arkadaşlar İstanbul'da bir deprem olursa aklınızı başınıza alın, tamam mı? Çürük binalarda oturmayın. Bakın arkadaşlar dikkatli olun lütfen. Ben üzülüyorum, artık üzülmek istemiyorum. Depremde enkaz altında sesimi duyan var mı diyen bir akut şeyi görmek istemiyorum yani. Televizyonda bunları izlemek istemiyorum. Moralim çok bozuk. İnsanları uyarıyorum. Arkadaşlar elinizden geliyorsa, gelmiyorsa da gelsin abi. Ben hayati meseleden bahsediyorum ya. Çürük binada oturmayın arkadaşım. Oturmayın. 17. katta ne işin var? Hatta 24 katlı binanın 2. katında ne işin var?
Tehlikedesiniz. Sonra ben bunu söyleyince felaket tellalı oluyorum. Toplumu kaosa sürüklüyorum. Evet, deprem olunca ondan sonra zaten kaos oluyor. Her taraf yağmalanıyor. Bunu mu istiyorsunuz? Aklınızı başınıza alın. Bu deprem olacak. Kaçarı yok. Onu söyleyeyim. Ve bunun astrolojik olarak göstergeleri var. Bak kardeşim, Türkiye'nin haritası burada. Ben sana olayı göstereyim. Bak kaçıncıya gösteriyorum. Her yayınında gösteriyorum oğlum artık. Yani ya bir aklınızı başınıza alın ya. Arkadaşlar belki şu yayını dinleyen 2 kişi belki hayatını kurtaracak. Belki de onun için söylüyorum. Belki buraya gelen bir sürü kişi de yapacak bana, belki küfür basacak, gidecek. Fark etmez. Benim elim taşa toprağa değmedi be arkadaş. Ben gidip de enkazdan adam kurtaramam. Belki de ben ölmeden önce kurtarmak istiyorum. Çünkü kader sizin bildiğiniz gibi işlemiyor arkadaşım. Kader senin bildiğin gibi işlemiyor. Ölüme bile çare bulabiliriz. Ama sen bu kafayla gidersen olmaz bu iş. Astroloji neden var? Tedbir al diye var. Allah bunu lütfetmiş, sana göndermiş. İlim diye öngör. Bak ben bunu yapabilirim diyor sana ya. Öngör diye veriyor. Hayvanlar tabiatta bunu içgüdüleriyle yapıyor. İnsanlar aklıyla yapıyor. Bak bu ilimle yapıyor. Değil mi? Bir geyik tabiatta avlanırken, yemek yerken ormanda aslanın nereden çıkacağını eğer öngöremiyorsa fazla yaşamaz. İnsanlar da akli melekelerini kullanamıyorlarsa telef olur gider. Allah size akıl fikir vermiş, bir sürü ilim vermiş. Değer verin, öğrenin. Sizi uyarıyorum. Teknik donelerle uyarıyorum. İstanbul bence bugün tahliye edilmeli. Bugün hemen derhal tahliye edilmeli yani. Buldozerle girilmeli, komple bütün binalar silinmeli oradan. Onu söyleyeyim. Bu benim fikrim. Fikir beyan etme hakkım var. Bu noktada bakalım. Bir şey göstereceğim size. Bakın. Benim elimde done var kardeşim. Astrolojik done. Değil mi? Bu da sonuçta bir done. Size bakın, bu Türkiye'nin natal haritası. Bu Türkiye'nin natal haritası. Bak kardeşim. Ben astroloğum. Progres haritanın önemini sana söyleyeyim mi? Natal haritaya benzemez. Progres harita böyle var ya, dang 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 diye gider. Tamam mı? Öyle yok geldi mi gelir mi inşallah %80 olasılık falan yok. Progres haritada bir şey gidiyorsa tersine, tamam, transit de kurtaramaz seni. Tamam mı? Yani %100 abi, %100 ya. %100'den bahsediyorum sana. Progres haritada Mars Jüpiter'e gidiyor. Bu Türkiye'nin progres haritası. Bakalım. Bakın. Mars. Şimdi progres harita çok yavaş hareket eder. Tamam mı? Progres harita nedir? Benim kanalımda videolar var. İzlerseniz ne olduğunu size anlatan videolarım var. Onları izleyin. Bakın şimdi arkadaşlar. Mars'a dikkatli bakın. Mars bu bakın. Jüpiter bu. Uranüs bu. Tamam mı? Şuna bakın. Tarihe bakın. Tamam. Tarihte gözünüz olsun. Mars ilerleteceğim yıl yıl. Bakın. Bakın Jüpiter Uranüs'e tolerans bazında yaklaştı. Progres haritalar 1 derece toleransla başlıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şu an o toleransın içindeyiz. Yani Jüpiter Uranüs karesi var. Ve Ay burayı tetiklemeye doğru ilerliyor. Bakın. Tekrar geri geliyorum. Bakın Ay yeni ay olmuş Kova burcunda. Yani bu toplumsal olarak bir düzenin tekrar inşa edilmesiyle ilgili bir gündem var. Burada yeni ay var çünkü Kova burcunda. Ay Gada gidiyor. Yani bir hesaplaşmaktan, bir kaderden bahsediyor burada. Ve bu Uranüs'e gidecek arkadaşlar. Bakın Ay Uranüs'e gidiyor ve bakın Jüpiter Uranüs karesini, ki bu olabilecek en yüksek karedir, onu söyleyeyim. Hani bunun daha yükseği var mı? Abi var da bu bize yeter. Hani bunun daha büyük şeyi, yani Plüto karesi var. Abi bu bize yeter ya. Şimdi bu 2024'te Mart'ta bu tetikleniyor.
Tamam. 1. 2. Ben diğer yayınlarda tarih verdim size. Onları da izleyin. Bakın Mars'a dikkatli bakın. Mars devam ediyor. 14, 15 bakın gidiyor. Uranüs'e kare yapıyor. Yani Mars, Jüpiter birleşerek aynı anda Uranüs'e kare yapıyor. Yani bu şu demek arkadaşlar. Büyük. 2028'e kadar bu deprem olacak. Tarihler ben 2026'ya 2000 yani 28'e kalacağını bile düşünmüyorum. Çünkü neden? Bu deprem olursa arkasından olacak olaylar bizi zora sokacak. Deprem değil. Anlatabiliyor muyum? Deprem Evet. değil. Ölen ölmüştür. Bizim öyle düşünüyoruz ya şimdi. Kalan sahalar bizimdir. Tamam. Sen kalanların çok rahat mı duracaksın? Bir kere bütün sanayimiz orada. Türkiye eğer İstanbul'da Aynen. bir deprem olursa ben size bir şey söyleyeyim mi? Ekmek bulamayız, su bulamayız. Telegram'dan beni takip edenler biliyordur. Ben böyle canım sıkılınca bazen geliyorum size yazıyorum. Telegram'da arkadaşlar ne yapacağız ya diye. Ben bu gerçeği görüyorum da bu gerçekle yaşıyorum. Ben biliyorum, sana niye söylemeyeyim? Ben ne yapacağımın planını yapıyorum, sana da söylüyorum. Neden? 2 tane belki aklına bir şey gelir, oradan biri daha hayatına çeki düzen verir. Deprem olduktan sonra gelip enkaza sesimi duyan var mı demek maharet değil. Maharet bunu olmadan önce yapmak. Adam ölmüş gitmiş. Ben enkaza geleceğim, sesimi duyan var mı? 3-5 tane belki kişi kurtaracağım. O da maharet. Ama abi sen orada binlerce insan ölmüş ya. Kurtardığımıza yani hani öleni ne yapacağız? Yani pisi pisine gitti lan o adamlar. O kadar insan pisi pisine öldü oğlum. O yüzden şunu demek istiyorum. Bakın İstanbul'da deprem olursa arkadaşlar Allah hepimiz muhafaza hocam. gideriz. Hepimiz Gümrük'e gideriz. Yani Konya'sından tut, tamam mı? Hani Van'ına kadar. Bunu iliklerimizde hissederiz yani. Tamam mı bu depremi? Çünkü neden? Abi İstanbul Türkiye'nin hani her ne kadar Ankara diye gözükse de başkenti, abi Başkent. Evet, aynen öyle. her şey İstanbul'da abicim. Dolayısıyla eğer İstanbul çökerse Türkiye gerçekten ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntının içine girer. Ve bu hepimize yansır. Anlatabiliyor muyum? Yani sen istersen Van'da otur. İstersen Konya'da otur Evet, yani. aynen. Anlatabiliyor muyum? O Hocam yüzden şey sormuş. tedbir alınmalı. Bu yüzden diyorum ben arkadaşlar. Yani bu yüzden diyorum yani bence hemen tahliye edin. Oradaki olan şirketler, oradaki olan ticari üretim merkezleri. Yani abi yani kaçabiliyorsanız yani çıkabiliyorsanız çıkın abi oradan. Hani gidin, ne işiniz var sizin, hepiniz aynı yerde ya. Askerde timleri yayarlar. Hepsi aynı anda pusuya düşmesin diye. Sen bütün şirketleri, bütün üretim merkezlerini İstanbul Bursa hattına kaydırırsan, fay hattının üstüne kurarsan o zaman batarız. Onu söyleyeyim. Cümleten batarız yani. İşte o zaman bize gerçekten Mehdi lazım abi. Bize o enkazı toplamaya Mehdi lazım yani. Hani süper güç falan. Süpermen gelecek böyle uçacak kaçacak falan lazım bize, tamam mı? Çünkü senin benim gibi bir adam orayı çekip düzene sokamaz. Oranın enkazını bile 5 yılda zor kaldırırlar. Enkazını. Kaldıracak iş makineleri de orada içeride zaten telef olacağı için. Dolayısıyla yani sen depremden kurtuldun. Yani Allah muhafaza. Sesli düşünüyorum şu an. Ya ben İstanbul'da depreme yakalanacaksam ya ölelim daha iyi abi, yani kalmayalım zaten. Çünkü ondan sonrası daha zor zaten. Hocam şey 7 Mart Bu kadar depremi, vahim, 7 Mart. bu kadar vahim, onu söyleyeyim yani. Durum bu kadar vahim. Canınızı sıktıysam kusura bakmayın. Arkadaşım bu Hocam deprem estağfurullah. olacak.
Astrolojik olarak Bunlar normal gerçek. değerler Uranüs karesinde ne olacak abi? Ve bundan sonra o deprem olacak. Bitmediği o depremden sonra asıl problem çıkacak. Ve onun problemini 2030'a kadar 2028'de ortalık karışacak. Yani o daha da büyük probleme gidiyor. Hocam aynen öyle. Ben niye Peki diyorum ya hocam, ben başka bir yere mi ya diyorum abi diyorum her şeyimizi Türkiye'de her şeyimiz Türkiye'de. Yani ben ne yapayım arkadaşım insanlara sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sesimi duyan var mı? Ya niye? Abi başımızın çaresine bakmamız lazım. Değil mi? Herkesin ailesi var. Herkesin sevdikleri var. Benim vatanım önce ailemdir abi. Tamam mı? Ondan sonra vatan bana lazım. Tamam mı? Bana ailem lazım önce. Bana sevdiklerim lazım. Sonra bana vatan lazım. Size yanlış öğretmişler. Aile olmadıktan sonra vatanın büyük mü yok kardeşim? tabii aile toplumun yapı taşı, en küçük yapı Yani taşı. devletin bir anlamı yok. Bu Çünkü nedenle neden? önemli. Abi Aynen. sen huzursuzsan, sen öldüysen devlet ne yapacak? Bitti zaten devlet biter ya. Ben size o Evet, yüzden diyorum. Diyorum bu ya bakış ne açısını yapacağız tabii. arkadaşlar? Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani. Niye? O gün mü düşünelim bunları? O gün mü oturalım ağlayalım orada zırlayalım? Hocam Üzüntümüzü şey, şimdi bitirelim. Ne yapacaksak şimdi yapalım. Şimdi yapmamız lazım abi. Ne yapacaksak şimdi yapmamız lazım. Bak bu olay oraya geldiği gün o gün yapacak bir şey yok artık tamam mı? O gün yapılacak bir şey bitmiştir artık. B planı hazırlayın kendinize. Sevdiklerinizi alın ve güvenli bir coğrafyaya geçin. aynen öyle. Güvenli beldelere geçin, güvenli evlere geçin. Ee, Hocam şey sorulmuş. 7 Mart Dolunay'ı Evet. gerçekleşecek Dolunay depremleri tetikler mi diye sormuşlar. Bir de bir arkadaş sürekli soruyor. Pasifik'te savaş çıkacak mı? Pasifik'te savaş çıkacak mı? Artık bilmiyorum. Amacı nedir bu sormaktaki şeyi? Yani şöyle vallahi Ee, arkadaşım yani ben Pasifik'teki savaşla ilgilenmiyorum yani. İstanbul'un durumuna dertlenmekten Pasifik'i incelemek zamanım olmadı yani. Onu söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu coğrafya üzerinde bir tane savaş çıkacak. Ona 3. Dünya Savaşı diyecekler sonradan ama topla silahlı olmayacak yani onu söyleyeyim. ha, Ha, top anladım. silah kalktı abi kalktı. Sen o gemilere bakma fazla. İlkel silahlarla olacak. Einstein mı demişti onu? Üçüncü Dünya Savaşı topla silahlarla değil, Yok ilkel yok. silahlarla olacak. Yok hayır topla silahlı olmayacak dediğim şöyle. Yani Hı, Yani 3. Dünya Savaşı başlayıp bitecek. Diyecekler ki bir sürü insan öldü aslında dünya nüfusu düştü. Evet. hı, Ha, olmuş aslında. mevzu. Bitmiş. Milletin haberi yok. Tamam mı? Eyvallah. Yani haberiniz bile olmayacak. Size açıklama mı yapacaklar 3. Dünya Savaşı'nı yapıyoruz diye. 2. Dünya Savaşı olurken size açıklama mı yaptılar? Peki hocam şey 7 Mart Dolunay ile alakalı harita açıyordunuz. Ha, Son bir soru daha varsa alalım. Yayını sırlayalım mı hocam? Saat 1'e 10 var. evet bir gibi bitirelim. 7 Mart Dolunay'ı. 7 Mart Dolunay'ı ya Başak Burcu değişken bir burç. Yani Balık Başak aksında sadece kaos olur. Belirsizlik olur. Ee, Hı hı. yalpa yaparız. Yani bir şey planlayamayız. Yani Balık Başak aksında gerçeklikle realiteyle şey arasında durumlar sorgulanır. Yani abi deprem Uranüs'le ilgilidir. Ve daha sabit burçlarla ilgilidir. Yani Boğa, Akrep, Kova, e, ondan sonra Aslan burçları ile ilgilidir. Yani daha çok buralarda hani Yazıyorum. deprem olur. Yani Göremiyorum. dolayısıyla e, bu noktada hani ben bunun Nisan ayında bir zorlayıcı bir etki var. Yani Nisan-Mayıs ayında bir zorlayıcı etki var. Oradaki olay değilse bu olay bir de Ekim'de bakın bir de Mars deklinasyon dışında. Bir de o yüzden ben kaygı duyuyorum. Bir ikincisi bir de arkadaşlar bakın burada 2000 5 Mayıs'ta tekrar bir şey var. Yani bu sefer ay tutulması var. Yani güneş tutulması oldu. Bir tane de ay tutulması var. Yani diyorum ya 2 Mayıs'a kadar burada çok sert olaylar var. Yani o Nisan-Mayıs arası çok sert yani. Bunun yanında ekstra olarak şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir de Ekim ayında. Ekim ayında arkadaşlar Hı. e, olacak güneş tutulması bir hastalıkla
Şironyen bir güneş tutulması var ve Mars'a çok yakın. Dolayısıyla bu da beni çok endişelendiriyor. Çünkü yine Plüto'ya kare yapıyor. Bu da benim için çok tehlikeli. Ekim ayı. 14 Ekim'de olacak olan tutulma ve arkadaşlar hemen akabinde olacak akrep tutulması, bu daha da tehlikeli. Yani 28 Ekim'deki ay tutulması arkadaşlar yangın çıkartabilir. Ha diyeceksin Ekim'de ne yangını ya falan. Valla ben anlamam. Bu arkadaşlar çok ciddi ekonomik olarak zorda bırakır. Sizi şimdiden uyarıyorum, kişisel olarak 28 Ekim'de harcamanıza çok dikkatli olun. Ve burada ekonomik sistemle ilgili çok ciddi kaos çıkacağı gibi orman yangınları çıkabilir diyeceğim ama şimdi Ekim ayında da kış oluyor değil mi lan? Safiye, ne oluyor? Orada hava soğuk değil mi? Eylül, Ekim hocam biraz daha soğuk ama yani bu sene hocam sıcaktı. Öyle söyleyeyim. Yani Ekim ayında biz neredeyse Ağustos sıcağını gördük diye hatırlıyorum hocam. Yani Yani şimdi bile valla hocam Şubat ayındayız. Havalar sıcak. yani şu Jüpiter Mars karşıtlığında ateş çıkar da ondan söylüyorum ya. Hani şu Hocam tutulma beni olma çok ihtimali var. Olma ihtimali var. yani Yani şu tutulma beni çok olabilir. ilgilendiriyor. İnşallah bu tabii ki bir Olabilir. Eee, ya artık yani paranoyak oldum. Hani benim de psikolojim bozuldu arkadaşlar. Yani gerçek söylüyorum. Yani felaket, yani oraya açıyorum, o tutulmada felaket var. Bunu açıyorum, bu tutulma ve hiçbirine tedbir almak gerçekten çok zor. Yani bunu sadece size tedbir alabilmeniz, kişisel anlamda tedbir alabilmeniz için söylüyorum. Bunlar astrolojik veriler. Tabii ki inanıp inanmama konusunda yani ben size sadece astrolojik verileri söylüyorum. Gökyüzündeki prodüksiyon nasıl işlerse yeryüzündeki prodüksiyon böyle iş. Yani Aynen. yeryüzündeki aktörler öyle yapıyorlar. Bizler yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu prodüksiyon ilahi prodüksiyona göre arkadaşlar burada Marsiyen bir ay tutması var. Bu ateş çıkartır. Bu inşallah deprem şeklinde bir ateş çıkarmaz. Diyeceğim, bu sefer de olasılık olarak geriye orman yangını kalıyor. İnşallah o da Hocam olmaz. peki sulardan herhangi bir tehlike var mı? Bize bahsetmiş olduğunuz Kıbrıs olayının haricinde sulardan gelebilecek olan herhangi bir tehlike ya da suyla ilgili herhangi bir tehlike var mı? Suyla ilgili eee suyla ilgili tehlike 2026'da Hı. Satürn Neptün kavuşumuyla. Bak Hı. 2026'nın Nisan ayı çok berbat. Yani arkadaşlar yani 2026 Nisan o kadar berbat bir ki yani. Hani gerçekten orada hani bizi tutunacak bir dal ararız. Yani hani deriz ki ya abi bizi kurtarması için birisi lazım. E, yani bu Mehdi orada da çıkmıyorsa abi hani artık o saatten sonra çıkmasına gerek yok zaten. Anladın mı? Yani astrolojik olarak. Tabii ki en iyisini Allah bilir, ben bilemem. Ben sadece sana astrolojik olarak bu çıkacaksa orada çıkar. Orada böyle bir veri var çünkü. Ondan sonra bir daha yok çünkü. 26 Nisan'a dikkat ediyoruz. Biz bildiğimiz bütün duaları okuyalım hocam en iyisi. Evet yani dolayısıyla ya bize orada liderden bahsettiğim, Mehdi'den bahsettiğim şey şu. Arkadaşlar şunu belirteyim yani. Dini bir lider olmayabilir. Dediğim gibi çok acayip güçleri var bunun. Yani o sandığınız gibi değil. Yani bir insan olmayabilir. Yani eee, çok hayali bir kahraman. Süperman gibi bir şey. Yani uçuyor, kaçıyor diyor mu ya? Matrix filmindeki Neo'ya benziyor olabilir yani. Neptün abi. Neptün prodüksiyon demek. Neptün film demek. Film arkadaşlar. Film. Yani mesela Mickey Fare ile ilgili ya da Tom ve Jerry ya da ne bileyim hani çizgi sinema ya da Neptün ilahi bir güç demek. Kurgu. Hı. Yani güçleri var. Superman gibi bir şey. Yani Matrix filmindeki Neo gibi bir şey. Yani öyle sandığınız siyasi bir lider değil bu. Onu söyleyeyim. Neptün'ün böyle siyasetle pek alakası yoktur. Siyasetin daha çok yalan tarafında ilgilenir yani. Neptün Satürn kavuşumu ilahi bilgilerden bahsediyor. Yani Allah tarafından seçilmiş olabilir. Yani bizim demokrasiyle seçme gücümüzün olmadığı bir lider. Yani o geldiğinde artık diyoruz ki yani hepimiz birlikte ya abi nerede kaldın? Yani e, burada yani gel hani ne diyorsan okey yani. Ne diyorsan okeyiz yani. Ee, yani o derecede bir durumdayız yani bu noktada. Dünya öyle durumda. Türkiye'den bahsetmiyorum.
Çünkü su sıkıntısı var. Gıda sıkıntısı var. Ha, bunlar gerçekler. Hiçbir astrolog da size bu kadar gerçekleri anlatacağını da zannetmiyorum ya. Ya da onlar biraz daha Aynen. burç yorumuyla ilgileniyor olabilirler yani. Ben toplumsal Bir realite. kişi var hocam. Birkaç kişi var hocam. Haklarını yemeyelim, var birkaç kişi. Evet, yani onlar gerçekten astrolog, onu söyleyeyim. Yani bu tarz konuları değinenler. Çünkü neden? Astroloji bu işe yarar arkadaşım. Astroloji yani burç yorumu değil ya. Ya tabii ki onu da yapsın birileri. O da boş kalmasın. O da bir magazin, o da bir konu. Ama abi bu hayat kurtarır. Yani bu konuyla ilgili gündemleri konuşmamız lazım. Yani astroloji böyle kullanmamız lazım. Pusuladır astroloji. Yükselen burç değil. Öyle yükselen burcum kovaymış, benim bilmem neymiş. Geç abi. Bunun senin üstünde hiçbir Hı. hükmü yok. Tabii ki bunları yani boş zamanın varsa takip et ama bunlar değil de astroloji ilmiyle dünyayı yönetebiliriz. Türkiye'yi yönetebiliriz. Çünkü Hocam astrolojinin inşallah. gerçek maksadı, astrolojinin gerçek yani bu ilmin maksadı insanlar pusula olarak kullanmaları için var. Allah çünkü sana diyor ki bak ben ortalığı yakıp kıvıracağım. Kavuracağım yani. Ortalığı birbirine katacağım. Böyle bir olasılık var. Tedbir al bak. Bu konuda tedbir al. Yani hiç diyor bilenle bilmeyen bir olur mu diyor ya sana. Diyor Hı ki tedbir hı. al. Bak. Ben yağmur yağdırırken o şemsiyeyi aç. Yoksa ıslanırsın. Donuna kadar ıslanırsın. Sonra ben Allah'a dua ettim. Allah bizim dualarımızı niye kabul etmiyor? Şemsiye var. Açaydın. Yağmur yağacağını sana meteoroloji söyledi. Aklın yok mu senin? Dolayısıyla bu noktada ya bu şey değil yani hani arkadaşlar bu öngörü ilmidir. Bu bir sanat. Bu bir dil. Yıldızların dili. Allah yıldızların diliyle seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Astrolojik Eyvallah. veriler sana sinyal, Sembollerle. astrolojik verilerle sana ne veriyor? Lugat, bak sana bir kelime, bir ilahi bir iletişim kanalı kurmuş seninle ama senin dünyadan haberin yoksa. Astroloji ölür mü ölmez mi? Ya kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsun. Ona inanmıyorsun. Kadere inanmıyorsun. Buna inanmıyorsun. Şuna inanmıyorsun. Yapacak bir şey yok zaten. Anladın mı? O zaman zaten bir anlamı yok. Yani Allah seninle iletişime geçmeye çalıştı. Senin kafa çalışmadı. O ayrı mevzu. Sen arasaydın bulurdun yani. Yani biz arıyoruz. Bunları bulabiliyorsak ve bunları burada konuşuyorum. Boş değil yani. Bu veriler doğru. Buna iyi bir şey olacak diyen astrolog kafayı yer. Kafayı yemiştir yani. Öyle astrolog bu verilere bana bir tanesi çıksın desin. Evet abi muhteşem bir ne diyorsun İlker yanlış söylüyorsun 28 Ekim'de süper günler var desin bana bu veriye bana güzel Hocam bir şimdi şöyle, evet, tamam, verilerden bahsetmişiz. Bir tane arkadaş şöyle bir soru sormuş. İstanbul'daki depremden sonra Amerikan askerlerinin ülkeyi işgal edeceği söyleniyor. Doğru evet. mudur? Olabilir mi böyle bir şey? Türkiye'nin natal haritasına göre var işte onu söylemek istiyorum ben. Ben Amerikan askerlerinin işgal etmesi mi? Yoksa Amerika'dan ben farklı bir anlamam. olay Ben Amerika yazmıyor orada. Ben bilmiyorum. Amerika'dan ben mı? anlamam. Ben diyorum ki İşgal deprem etmesi. değil. Deprem olduktan sonra olacaklar Hı. bizi daha çok perişan eder. Allah muhafaza hocam. Yani şöyle de bir durum söz Bakın konusu. bu Bu olayın bir ezoterik benzeri olmuş. bilgilere göre. Bakın bu olayın bir benzeri olmuş arkadaşlar. Japonya Çin arasında Ne olmuş yaşanmış. hocam orada? Ben şimdi bilgisayarımı kapattım, bakamıyorum. Japonya Çin arasında yaşanmış. Bugün arkadaşımla bir toplantı yapıyorduk. Orada konuştuk da. Ne yapacağız? Biz de bunları verileri masaya yatırdık. Benim ortaklarımdan bir tanesi ne yapacağız? Yani ne yapabiliriz? Planlarımız var. Gelecekle ilgili kurgular yapıyoruz. Biz bütün kurgularımızı astrolojik verilere göre yapıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bu yani toplantı konumuzda da bu vardı. Ee, Hatta eşim de toplantıdaydı. Yani Hülya da. Tabii Hülya'yı ikna etmeye. Ben Hülya'yı ikna ettiysem abi. Yani Hülya Boğa burcu. Tamam mı? Ee, Ondan sonra çok zor fikir değiştirir. Yani e, ondan sonra e, dolayısıyla bu noktada astrolojik verilere göre arkadaşlar bunun benzeri olmuş. Japonya Çin arasında olmuş.
Çin'de bir deprem oluyor. Japonya giriyor. Çin'de depremde 150 bin kişi ölüyor. Japonya girip 150 bin de öyle öldürüyor. 350 bin kişi ölüyor o depremde. Takmadım hocam onu. Böyle bir tane Yani tarihte bir kayıt var arkadaşlar. Yani depreme denk getiriyor. Yani deprem oluyor. En savunmasız anlarında içeri giriyorlar. Vurup çıkıyorlar yani. peki göstergeler aynı mı hocam? O sizin Ben tarihi 26. incelemedim. Ha, Tarihi okey. incelemedim. Sadece olayı duydum. İnceleme fırsatım olmadı. Sonra zaten sizinle yayına geldim yani. Olayı yeni Okey, ben duydum. onu hemen Çok fazla derin bakıyorum bir tarih hocam. bilgim yok. Ama bu noktada şunu diyorum. Eğer bir deprem olursa Türkiye'nin haritasında 2000 bakın arkadaşlar 2028'de bu açı exact oluyor. Yani kesinleşiyor. Ancak bu olay 2028 yılında değil 2024 yılında olup ya da 2023 yılında olup 2028'deki olaya doğru sürüklenebiliriz. Yani bu 2028'e kadar olacak anlamında taşıyor. Hmm. Ya da 2028'e kadar arkadaşlar burada yer veriyorum bakın. Çünkü bu tarihte İstanbul'un Nova Rama haritası da tetikleniyor. Dolayısıyla burada İstanbul merkezli bir şey olacak arkadaşlar. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Ben bir de size şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde eğer bir Mehdi ya da bir Mesih, Hazreti İsa vesaire gibi olaylar olacaksa bu yer İstanbul'dur. İstanbul'da olacak. Yani adamlar gelip Amerika'nın Teksas'ına inmeyecek yani onu söyleyeyim. Yani Kabe'ye inmeyecek o. Anladın? Yani Mekke'ye gitmeyecek. Anladın mı? Peki Onların hocam, Kabe'nin yıkılmasıyla alakalı gündem var. Bununla alakalı ne diyorsunuz? Özellikle ki Engin Avcı Kabe'nin yıkılacağına dair bir video paylaştı. Siz hiç bu konuyla olabilir. araştırdınız Engin mı? hocam candır. O ne diyorsa araştırmıştır. Ya o diyorsa vardır bir bildiği. Yani ben bu konuda araştırma yapmadım. Ama şöyle diyeyim. eee, yani abi iyi bir tarafa gitmiyoruz yani onu söyleyeyim. Eyvallah. İyi Hocam bir tarafa doğru gitmiyoruz yani. Olaylar Cübbeli Ahmet bir Hoca daha da da sertleşecek. Evet. Nasıl? Cübbeli Ahmet Hoca da şöyle ayın 14'ün ile alakalı tetikte olmamızla ilgili bir yani tavsiyede bulunuyor. Ayın 14'üne 14 dikkat edin ne? diyor. 14 ne zaman? 14 14 Mart. 14 Mart'ta Mart. dikkat etmemizi söylüyor. 14 Mart. Bakalım bakalım. Ben duymadım. Hı hı. 14 Mart'ı birkaç astrolog daha paylaştı hocam, evet. Bu arada ben yardımdan tekrar bahsedeyim hocam, konteynerdan. Yaşam konteyneri topluyoruz. Evet. Burada. Telefon Her numarası burada gün. arkadaşlar. Safiye ile iletişime geçebilirsiniz. Depremzedelere Instagram'dan da iletişime geçebilirler hocam. aynen Instagram'da Safiye Nur Süreyya Genç takip ederseniz Safiye Hanım'ı iletişime geçerseniz burada depremzede konteyner yapılması ile ilgili Safiye Antalya'da değil mi? Hı Üretim hı. merkezi. Antalya'da üretimi olan arkadaşlar tanesi 40 bin lira. Yani piyasa fiyatlarından daha uygun fiyata bu imalatı yapacak olan abimiz de depremzede yardımcı olmak istiyor. Bu bir dernekle bunu bir araya gelerek yapıyorlar. Safiye Hanım'la iletişime geçerek o kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Yani bu şekilde Gül olarak isimlendirilmiş Safiye arkadaşınız. Her bir 250 TL bir gül işte kaç tane vardı burada nasıldı? 170 tane var hocam. Her bir gül Konteyner 250 TL. Evet. anladım. Bu noktada bu şekilde bir yardım kampanyası isterseniz arkadaşlar yardım etmek isteyenler buradan şey yapabilir. Safiye ile iletişime geçebilir. 14 Mart'a bakıyorum. 14 Mart'ta Yay burcunda Ay. Burada Güneş Neptün. Burada şöyle evet var burada bir karışıklık var. 14 Mart'ta sıkıntı var evet. Şu var. 14 Mart'ta Ay Mars karşıtlığına gitmesi ve Güneş'in Neptün olması bu kaos. Bu kaotik bir gün. Yani Hmm, Ay geçmiş Mars'la olsun. aynı anda Güneş Neptün'le vuruyor. Yani şimdi bak Ay Mars'la 28 günde bir zaten karşıt kare yapar. Problem yok. Ama Ay Mars'la kare yaptığı günde eğer Neptün de gidip de Mars'a kare yapıyorsa aynı anda kilitliyorlarsa bu tek kare oluşturur. Tek kare, grand kare gibi şeyler arkadaşlar özellikle Neptünyense karmaşa çıkartır ve çözümü çok zordur.
Dolayısıyla bu noktada burada bir toplumsal psikolojik anlamda burada bir şey oluşabilir yani. Ama ben yine de diyorum ki bu değil de ben 20 Nisan'la 2 Mayıs arasında daha gergin dönemler var. Çünkü orada tutulma var. Tutulma olmadan olay meydana gelmez. Tutulmalar meydana getirir olayları. Dolunaylar, yeni aylar. Tabii ki tetiklemeler de getirir. Yani ama bu tetiklemenin bir önceki dolunayla, yeni ayla olan pozisyonu tetiklendiği için bu olay olur. Ay burada Mars, Güneş arasında bir tek kareye doğru gidiyor ve çok ciddi bir sıkışma var Balık burcunda. Özellikle Neptünyan olması, Neptün'ün birlikte yani Neptün'le birlikteler. Bakın Mars da Neptün'e kareye gidiyor. Güneş de Mars'a kareye gidiyor. Ay da Mars'a karşıt yapmış. Yani bu çok zor bir gün. 14 Mart diyebilirim yani. Yani astrolojik verileri. Ben Cübbeli Ahmet Hoca'yı tanımam. Bilmiyorum. Ee, e, bu noktada 14 Mart dedi diye demiyorum. 14 Mart'ı Safiye Hanım söyledi. Diyor dedi. Ben de tarihe baktım. Evet böyle bir şey var. Evet. Ve ayda deklinasyon Benim, dışında. Yani bu da sınır dışı hocam demek. benim Gerginliğin 2 katına çıkacağını söylüyor. Evet. Allah yardımcımız olsun. Yani burada bazı tehlikelere karşı da alınabilecek Bir şey önlem değil. nedir Evet. bilmiyorum Yani ama onu almak nasip olsun e, inşallah. arkadaşlar Allah sonumuzu hayretsin. Canınız sıktıysam hakkınızı kusura bakmayın arkadaşlar. Belki yani ben kriptolardan daha çok konuşuruz diye düşünmüştüm. Canınızı sıkmayı düşünmüyordum ama yani her şey spontane gelişti. Siz sordunuz, ben cevaplamaya çalıştım. Bu videonun altında link var arkadaşlar. Telegram grubuma gelebilirsiniz. Oradan size kriptolarla ilgili anlık veriler, paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bana nereden ulaşacağınızı bu videonun altında göreceksiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İstersen bitirelim yavaş yavaş. Ee, Hocam bitirelim. Bir de hani mesela bugün çok böyle deprem olacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı diyeden bahsettik. Ben bu deprem olduğu zaman hiç bir paylaşımda bulunmadım açıkçası. İlk defa burada konuştum bu mevzuyu. Ben de Bir bulunamadım. arkadaşım, Arkadaşım bunu olduktan sonra bir paylaşım yapmanın bir anlamı yok. İki, bir de üzücü bir olay var. evet, Yani hepimiz canı sıkılmış. Ya ben hatta seninle bir yayın yapacaktık, iptal ettik yani. iptal ettik evet hocam. Yani Şunu da paylaşmadım hocam. Hani mesela deprem olacak mı ile alakalı birçok kişi, birçok astrolog tahmin yürüttü. Ben o gün bir arkadaş bana sordu. Senin dedi hani şeyin nedir bu konuyla alakalı? Ben dedim evet bir deprem olabilir ama olmayabilir de şöyle bir şey. Bir gün Hazreti Musa hani yine Tur-i Sina'ya Allah Teala ile konuşmaya giderken yaşlı bir çift geliyor ona. Diyor ki ey Musa diyor bize Allah'tan çocuk ister misin? Hani bizim çocuğumuz olsun. Hazreti Musa da bunu Allah Teala'ya anlatıyor, dile getiriyor, söylüyor. İşte yaşlı çift var, çocuk istiyor. Allah Teala da nida ediyor. Ya Musa diyor, o kullarıma söyle onlara çocuk vermeyeceğim. Gel zaman, git zaman. Hazreti Musa o yaşlı çiftin yanında bir erkek çocuk görüyor. Genç bir erkek çocuk görüyor. Diyor ki bu nedir diyor. Bu bizim diyor evladımız. Hazreti Musa ama diyor sizin diyor çocuğunuz olmayacaktı. Bu, o esnada Allah Teala'dan nida geliyor. Ya Musa diyor o kullarım diyor benden diyor ümitlerini kesmediler ve bana gece gündüz dua ettiler. Ben de onlara bir çocuk bahşettim. evet Şimdi yani çünkü evet kader değişken. Hı. Kader değişken. Astrolojide böyle depremler, şunlar bunlar gösteriliyor. Ancak yine biz dua ile bunu daha hafif atlatabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki canım, O aynen yüzden öyle. dua edelim. Aynen öyle. Zaten bakın arkadaşlar, şu anda birçoğumuzun yapabileceği zaten fazla bir şey kalmadı. Çünkü neden? Abi Ee, zaman çok yakınlaşıyor. Artık giderek daralıyor, tamam mı? Yani gerçekten, ama bir şeyler yapabilme ihtimali olanlar da yapsın. Yani mesela abi, yani bu devirde, yani şu an İstanbul'a gelmeye çalışıyorsan abi bence kalk git oturduğun yerde İstanbul'a gelinmez.
Ha, Evet. gitme Dikkat ihtimalin et. varsa da çabuk acele et, oradan çık. Tamam mı? Gerek yok kalabalığa. Oraya yığılmayın ya. Yığılmayın oraya ya. Ama taşı at, toprağı altın dedilerdi. Dediler hep diyorlar ama nerede altın? Ha, o yüzden zaten gümbürtüye gideceğiz. Türkiye'nin bel kemiği orası yani. O yüzden ben şu anda kendi içinde bulunduğum şeyde ürettiğim çözümlerden bahsedeyim size. Arkadaşlar hızlı konum değiştirebilecek olaylara giriyorum. Telegram'dan size bilgi vereceğim bu konuyla ilgili. Hızlı konum değiştirmek nedir? Yani pasaportumu güncelliyorum. Ondan sonra yurt dışında şirket kurmakla ilgili. Çünkü neden? Benim her şeyim Türkiye'de. Dolayısıyla yurt dışında şirket kurmak, çünkü yeni kuracağım şirketler var. Bunları kesinlikle yurt dışında kurmayı düşünüyorum. Ondan sonra bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyorum. Neden? Ben Türk'üm. Türkiye'de yaşayacağım. Orada yaşamayacağım. Ama arkadaşım bir şey olduğunda ben konum Hı. değiştirip yer arıyorum kendime. Çünkü neden? Multinational şirketin Yani özelliklerinden yararlanmak istiyorsunuz hocam zaten özellikle. depreme dayanıklı, kendime özel, yani yaptırabilen müteahhitten mal almasın. Gitsin kendi evini kendi yapsın. 25 katlı binanın ikinci katında oturulmaz. Yazık günah, bir de para verdiniz milyonlarca lira. Satabiliyorsan sat, kaç, git. Git Konya'da yaşa. Ben şu anda yaptıklarımı söylüyorum sana bak. Ben şu anda Konya üzerinde, tamam mı? İkamet değişikliği yapabileceğim pozisyonlar. Eğer durumlar daha da kötüye giderse başka coğrafyalarla ilgili girişimler yapabilecek pozisyonlar ayarlıyorum kendime. Bu benim kendi kişisel tercihlerim. Çünkü neden? Abi bu hayatta ben bunları biliyorsam ve bir tedbir almıyorsam bunun adı intihardır. Tamam mı? Allah bana bunun hesabını sorar. Der ki biliyordun da niye tedbir almadın? Olasılık vardı, sana sinyal gönderdim. Yani sen yağmurda ıslanmışsın, şemsiye yok diye yağmura kızamazsın. Tamam mı? Şemsiyeni alıp çıkaydın. Bu noktada ben tedbir, çünkü her zaman yapılacak bir şey vardır. Hiçbir zaman çare bitmez. Yeter ki sen öngörebil. En başında söylediğimi tekrar söylüyorum. Tabiat gibi. Tabiatta hayvanlar içgüdüleriyle, insanlar aklıyla öngörür. Tabiatta bir geyik eğer aslanın hangi köşeden çıkacağını öngöremiyorsa çabuk ölür. Fazla yaşamaz yani. Ve bu tabiatın kuralıdır. Evrende işler böyle yürür. Allah sana Önce akıl tedbir, sonra vermiş. tevekkül. Aynen. Allah sana akıl fikir vermiş. O eşeği sağlam kazağa bağlayacaksın. Ondan sonra tevekkül edeceksin. Ben çıkış yolları arıyorum. Diyorum işte A planı, B planı, C planı. Çünkü o gün geldiğinde ben bir plan türetemem. Kaosun içinde sürüklenirim.